Merhaba arkadaşlar, Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım ve izleyenlerimin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar olacaksınız arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz Buket Hanım diye soruyorsunuz. Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından ve aşağıda bıraktığım link üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Buradan da belirtmek istiyorum. Gün içerisinde kapatırken videolarımı diyorum ki ben bu videoyu izleyecek herkesin gönlünün ekmeğini yesin, karşılığını görsün inşallah diye niyetlenip bu şekilde kapatıyorum. Bütün pozitif enerjilerimi gönderdiğim fincanımı açacağım şimdi sizlere. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim. Bazen bana Buket Hanım hep pozitif söyler söylüyorsunuz diyorlar. Bana öyle mesajlar alıyorum. Şimdi işte ne çıkıyorsa onu söylüyorum. Bakın yani karamsarlığınız, karışıklığınız, nazarınız çok fazla. Şöyle mi tutsam nasıl? Evet. Yüreğinizin tam ortasına bakın. Fincanınızın tam ortasına bakın şimdi. Orada boylu boyuna yatan bir insan yüreğinizi kaldırmış. Adeta. Evet, görüyor musunuz? Şimdi bu yüreğinize gömdüğünüz biri demek. Bu yüreğinizde bir acı demek. Biri tarafından acıtılan bir yürek demek. Yani o çok kötü karamsar beklentileri olan arkadaşlarım müjde diyeyim. Özellikle onlar için. Yani burada şu an çok üzülmüş bir kalp var. Biri tarafından 3 rakamı birçok yerde. 3 ay önceniz bir defa şu an gördüğüm yer. Bunu net söyleyebilirim. Ç harfi, Fatsa'nın F'si, Edirne'nin E'si. Samsun'un bayağı ortam karışık, bir sürü insanlar var, fikir çatışmaları yaşanıyor, iki taraf olunmuş, birbirleriyle adeta savaş gibi. Yani Telloğulları, Seferoğulları derim. Samsun'un S'si, Yozgat'ın Y'si harfi var. Bir tane çok edinilmişliği fazla bir erkeğin orada olduğunu görüyorum. Ondan küçük kalan bir erkeğin parasıyla alakalı sanki küçük olan şöyle değerlendirebilirim. Arkadaşlar partneriniz, yani kadın izleyicilerim için söylüyorum. Bir erkek tarafından maddi zarar var. Büyük bir erkek olaya el atıyor. Burada sizin sezgilerinizi dinlemiş olmanız gerektiği anlamında bir uyarı görüyorum. Kadersel olarak şanssız bir süreçmiş. Samsun'un S'si harfi çok net. Siz burada artık partnerlikse bu, ortaklıksa, partnerlikse, arkadaşlıksa bilemedim. Hayatınızda sizin karşınızda duran bir kişi ile alakalı çarşı pazar karışmış diyebiliyorum ama. Yani orada artık iki kişi değil, çok kişi var. Net. Özellikle üç kişinin sonrasında ferahladığını görüyorum. Gönüllerine göre olduğunu görüyorum. Ama para ile alakalı bir ihanet, bir yalan dolan, parayla alakalı bir pintilik, para kaybı sağlayan bir durum. Hani orada bir genç erkek parasıyla ilgili bir yıkım yaşamış. Bu durum onun maddi yıkımına sebebiyet vermiş ya da var olan hani evliliklerde paraya değer verir, ailesine bakmamış, parayı da çarçur etmiş. Gelmiş bir de para yok, ekmek yok diyor. Örnek veriyorum, şu an çok vasat bir örnek belki ama bununla alakalı olarak da artık kişinin aileleri devreye giriyor. Ve burada aileler devreye karşıt düşünceler var burada arkadaşlar. Sıkıntılı bir dönem. Bu da sizi inanılmaz mutsuz etmiş tabii ki de. Sonrası tamamen belirsizlik. Hatta sonrasında net bir dava, mahkemeye taşınmış durumlar. Bunun için 2 defa konuşuluyor şartlar. Ama sonuç itibariyle bugün baktığım zaman son 2 haftanız belki ya da bugün eli kulağında bir mahkeme sonuçlanması var burada. Yani buradaki olay her neyse ailelerin birbirlerine karıştığı, kardeştir, karı kocadır, ortaktır, bilemem. Maddi kıtlık var burada, maddi pintilik var, maddi azalma, maddiyata değer verme ama maneviyatı önemsemeyen biri tarafından kalbinizin paramparça edildiğini söylemem mümkün. Para kaybı da yaşamışsınız yani. İşin kötüsü hem huzur olarak berbat bir gün, bir süreç, bir hafta, bir ay neyse o dönem. Ama bununla alakalı olarak bir de üstüne parasızlık çektiğime mi yanayım der gibi bir süreciniz var burada.
Şimdi bir kere bugün şartlarınızda, mahkeme şartlarınızda öncelikle falınız şöyle uyarıyor. Sözleşme mi alırsınız, belge mi alırsınız, imza mı istersiniz, artık söz mü istersiniz, hani ne istersiniz bilmiyorum. Ama söylenenlerin yapılmaması tehdidi var, bilginiz olsun. Yani bu eğer iş mahkeme ise artık orada resmen özellikle rüyalarınızın çıktığını, içinize yansıdığını, damdığını, hissiyatınızın kuvvetli olduğu ibareleri var burada. Lütfen iç hissiyatınızı dinleyin ve kendinizi güvence altında tutmak adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapın. Kafanız yeteri kadar karışacak çünkü çok fazla insana müdahale etmesi var. Sığamadığınızı görüyorum yere göğe. Duygusal gözyaşları akıttığınızı görüyorum. Herkesin sizin adınıza, iyiliğiniz adına bazı şeyler söylediğini ama sizin hiçbir şey duyacak takatinizin olmadığını görüyorum. Güzel de balıklarınız var aslında. Arkadaşlar Şubat sonuna kadar bu döneminiz. Şubat sonrasında ne oluyor bilmiyorum ama aldığınız bir haber var. Çok güzel bir kuş konmuş. O sonrasında şuradaki temizliği görüyor musunuz? Yani net. Burada artık hani bir es veriyorsunuz. Bir şeyler ya siz artık kabullenme evresine geçiyorsunuz. Bir şeyler ya da olumlu ilerliyor. O biraz sizi ferahlatıyor. Mart yani Şubat sonunda net bir es verme. Mart ayında daha böyle bir ayakları yere basan halde hareketleriniz var. Bir büyük var bir kere yanınızda. O büyük namaz kılar pozisyonda sizin her zaman yanınızda olduğunu göstermiş. Güzel bir başlangıç ifadesi var. Belki yeni bir iş, yeni bir hayat, yeni bir düzen başlangıcı olarak değerlendirmeliyim ama bu başlangıç size çok net söyleyebilirim ki parasal bir güç sağlayacak. Bunun için emek verecek olduğunuzu görüyorum. Geleceğe dair çok ümitli olduğunuzu görüyorum. Hani şurada Şubat sonuna kadar içinizin tamamen kaygılı, sıkıntılı, hiçbir yardımı kabul etmeyen, içine kapanmış bir karakterken özellikle burada kadın var. Gerçekten ruhen tamamen manevi anlamda yanınızda olmak isteyen bir kadın. Şimdi bununla alakalı bir para başlangıcı, çok güzel bir para haberi, iş, çalışmayan arkadaşlarım için iş diyorum direkt. Çünkü güzel bir maddiyat güçlenmesi var. Hatta orada güzel bir kalabalık bir çevre var. Siz ne kadar içinize kapanmak isteseniz de iş de işin içine girdiği zaman bir ortam sanki bir orada bir mutluluk, bir yeni sayfa açılış şeklini çok net gördüm. Sonra maalesef var olan özünüzdeki o sıkıntılı süreçleriniz burada koca bir A harfini görüyor musunuz? Yani burada bir A harfi var. Bu A harfi ve E harfi ile alakalı bir yol durumu söz konusu. Bir 5 ay sonranıza baktığım zaman ben böyle bir yola gidiliyor diyebiliyorum. Net bir şekilde görüyorum yani. Bu kaygılar sizin iç dünyanız arkadaşlar ya. Hani baktığım zaman sizin vesveseleriniz, sizin korkularınız ya eskisi gibi olursa yani sizin hayatınıza bir iş çıkacak ya yine dolandırılırsam diyeceksiniz belki. Bir eş adayı çıkacak ya yine aldatılırsam diyeceksiniz belki. Ya da bir birliktelik çıkacak ya yine birlikteliğimde aynı şeyleri yaşarsam. Yani san var, olursa var. Yani böyle bir olma ihtimali üzerine yoğunlaşıp kafanızı karıştıracak olduğunuz, güzel bir çıkış noktası olduğunuzu, A harfinden gelecek güzel bir haber yaşadığınızı, bununla alakalı bir yola gitmek isteyebilirsiniz. Bir seçenek sunulabilir. Bir hani orada şey görüyorum yani ben. Mücadele ettiğiniz konuyla alakalı umut vadeden bir çıkış noktası gibi. O bir yenilik. Sizi kaygılandıran bir yenilik. Kaygılar tamamen sizin bilinçaltınızdan geliyor yalnız. Aslı yok. Lütfen şuradaki gördüğüm kaygılı haliniz, şuradaki yaşadığınız sıkıntıyla aynı olmadığını idrak edin diyor burada da fal aslında. A harfiniz çok baskın. Size o yolu sağlayacak belki de A harfinden gelecek biridir. Ya da öylesi bir destek alırsınız ki sizi de gerçi korkutabilir ama net bir şekilde sizin adınıza hayırlı bir başlangıç olarak veriyor bir kere oradakini. Öncelikle onu söylemek isterim. Şimdi bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. Şimdi önümüzdeki 4-5 ayı fincan söyler. 5 ay sonrasındaki 4-5 ayı da burası söyler. Bir fincan sadece öngörü olarak 8 aylık, 9 aylık, 1 yıllık, 6 aylık net olmak. Hani yakın vadeleri daha net gösterir. Uzadıkça vade görü olarak garanti yani daha keskin net değil olabiliyor. Bilginiz olsun. Bu da size bilgi olsun. Şimdi bakalım tabağımız bize neler söyleyecek.
Yani ben şu an kolektife yönelik bir fal bakıyorum. Bireysel sizin hayatınız olmadığı için birebir hani hissiyatım kolektife yönelik. Bu fincana yönelik. Birebir hayatınızda tabii ki de yansımayabilecek şeyler söylüyor da olabilirim. Ama işte size yansımayan bir başkasına yansımış olabileceği için bunun kolektife hitap ettiğini bilin. Yani bunu unutmayın. Çok özür dileyerek söylüyorum. Akma esnasında bekletmeyeyim dedim. Geçenlerde şöyle bir yorum oldu. Yani benim şimdi burada bir çizgim var, bir konuşma uslubum var. Yani ben burada hiç çizgimden vazgeçmedim, değiştirmedim. Benim uslubum, benim uslubumun dışındaki kişileri ben hayatımda barındırmıyorum. Hani ben tüm eleştirilerinize açığım. Sadece bazı kişilerin hadlerini aşmasına çok şaşırıyorum. Buradan da belirtmek istedim. Tarz olarak böyle yani o hiçbirinin ona ait olmadığını söyledi. Şimdi enerji olarak siz dünkü fincanı dinlediyseniz aslında dünkü enerji sizindir. Bugünkü başkadır yani. O yüzden enerjisini doğru kullanamadığını düşünüyorum o kişinin. Enerji, nasip, her yani hepsinin farklı bir nasibi var burada. Böyle düşünmek en doğrusu kolektif açılımlarda. Şimdi arkadaşlar bir 4 ay sonramıza dair görülerimle alakalı aktarayım sizlere. İş yerinde güzel bir balığınız var. Hatta şöyle tutarsam böyle bir araba gibi de üstünde böyle bayağı balina gibi de bayağı kısmet yani bu. Şimdi iş yerinizle alakalı söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Net bir kısmet, etrafınız sisli puslu değil, belirgin konuşuluyorsunuz. Takdir gördüğünüz için zirvedesiniz. Asanız elinizde, net ben buradayım diyor bu insan. İş tarafınız bolluk bereket. Dileyin, isteyin. İyi ki çalışmaya başladım ve ben paramı kazanıyorum diyen bir özgüven hali. İşinizle ilgili bir sıkıntı görüyor değilim. Şimdi burada bir mal var ortada. 4 ay sonrasında bir de bir malla alakalı bir problem varmış gibi. Bu mal aileye yönelik bir durum arkadaşlar. Kendi ailenize yönelik bir durum. Burada şimdi bariz ellerini arkaya bağlamış çok da kısmetli gördüğüm birinin karşılıklı konuşması var. Yani net. Size gelen bir kısmet, üstte duran parayla alakalı yardım alacağınız bir dönem. Bakış açınız zaten inanılmaz artık. Ufkunuz gelişmiş gibi. Öyle düşünün. Bambaşka bakıyorsunuz hayata adeta. Öyle düşünün yani. Yaşadığınız tecrübeler size net bir şekilde evet güzel şeyler kazandırmış. Acı ama sizi güzel katkıları olan. Hayata başka bakar olmuşsunuz. Kadın arkadaşlarım yumurtalık görüyorum. Sıkıntı yaşatabilir. Özellikle sol yumurtalık gösteriyor. Ben burada iki kişinin ağız ağza gelip konuştuğunu görüyorum. Bu bir çift arkadaşlar. Bu bir karı kocaysanız evet sizin ilişkinizdir. Hayatında kimse yoksa biri girecektir. Ya da bizzat şu anki ilişkidir arkadaşlar. 4 ay sonranızda erkeğin kadına aşkla, şevkle baktığını görüyorum. Yani o kadar teslim olmuş ki ellerini arkaya bağlamış. Ben sana ait, tamam, sana sen ne diyorsun oraya, hadi gidelim. Yani kadın çok kadersel davranıyor. Ama burada erkeğin bir gücü hakim. Yani dirayeti mi diyeyim, sevdası mı diyeyim, aldığı karar mı diyeyim, sağlayacak maddi imkanları mı diyeyim, yöneteceği durum mu diyeyim. Hak hukuk bir yana, yani orada kimse kimseden üstün değil ama erkeğin şartlarının kadına göre daha bolluk, bereket, refah sağlayabileceğini söyleyebilirim. Şimdi aile içerisinde bir ilerisi için söylüyorum bir dönem. Bir Mayıs-Haziran ayları sonrasında parayla alakalı olarak aile büyüğü olarak gördüğüm birinin biriyle beraber, bir kadınla beraber, yani anne babanızın bir karar verme arifesinde olduğunu görüyorum. Ama sonra onlar da toparlıyorlar. Yani baba figürü gibi gördüğüm erkeğin zirveye çıkışı var burada. Hani bir aileyle ilgili bir Haziran ayı gibi bir parasal bir sıkıntı hissedebilirsiniz. Bir miras durumları gündeme gelir belki. Ki o miras durumlarında da karşınızdaki kişinin net paraya çok değer verip de hakkını verememe üzerine oluyor. Yani parayı şimdi diyeceksiniz ki bu kadının hep mi bu görünüyor? Şimdi orada bir ifade var. Paraya çok sıcak bağlı olduğunu davranışları varsa bu insan o paraya çok bağlıdır. Para gözdür. Parayı cimridir. Değer verir. Başkasına vermek istemez, paylaşmak istemez. Bu ifadesi vardır. Ben o yüzden aynı cümleleri kurabilirim ama aynı görseller
aynı tarz görsellerin tek bir çıkış noktası vardır diye aynı cümlelerle ifade ediyorum. Yoksa birebir dünkü falda çıkan işaretin aynısı yok. Buradan da belirteyim. Aileyle ilgili parasal sorunlar 2-3 aylık bir döneme girecek ama şöyle baktığınız zaman Ağustos ayında zirveye çıkar bu aile. Aşkınızı temiz gördüm. Kadınsal bir hastalık uyarısı var. Erkeğin kadına şehvetle aşık olduğunu görüyorum. Kadın daha inşallah hayırlıdır da işte evleniriz belki de yuva kurarız düşüncesinde. İş tarafınızda beni kimse tutamaz demişsiniz bir kere. Benim görebildiklerim böyle arkadaşlar. Güzel bir faldı. Yani şu kadar sıkıntılı dönemden sonra ceremesini hani sefasını süreceksiniz bu ceremeyi çektikten sonra diyebiliyorum açıkçası. Ben söyleyebileceğim her şeyi dilimin döndüğünce aktardım. Rehberlik etmeye çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar olacaksınız her şeyden önce. Nasıl ulaşacağız Buket Hanım biz hissediyorsunuz? Buketle Kahve Falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda bıraktığım bir link var. Şöyle bir şey yaşamıştım. Bir dönem teknik bir problem yaşandı. Onun üzerine ben de bu yola başvurdum. Artık bana ikinci bir ulaşım adresim mevcut. Bilginiz olsun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana bu adreslerden ulaşım sağlayabilirsiniz. Sabah saat 10'da, akşam saat 7'de 2 ayrı defa ben zaten fal bakımı gerçekleştiriyorum. Bunun için ayrı videolar çekiyorum. Bu zaten her şekilde artık belirginleştiği için çok şükür kendim bir ara sabah ve akşam farklı videolar çektiğimi ifade edebilmek adına numaralandırırdım, işaret koyardım. Artık öyle kaygılarım yok. Beni takip eden arkadaşlarım gün geçtikçe çoğalıyoruz. Artık beni tanıyorsunuz bu anlamda. Ayrıca da gerçekten Buket Hanım'ın çok pozitif enerjiler alıyoruz biz sizden diyorsunuz. İyi ki varsınız sizler de. Çünkü ben sizden aldığım pozitif enerjilerden yola çıkarak bu enerjiyi sizden sağlıyorum. Benim yaşam enerjim bu anlamda fal konusunda sizsiniz. İyi ki sizler de varsınız. Bunun dışında arkadaşlar eleştirilerinize dediğim gibi açığım. Fikirlerinize, önerilerinize açığım. Yorumlarım açık benim. Yorum yazabiliyorsunuz. Ki bu yorumlar beni zaten inanılmaz mutlu ediyorlar. Bir emek veriyorum. Karşılığını güzel bir şekilde alıyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bunun dışında paslı gönüllerden küflü sözlere gerçekten takılmıyorum. Hiç zahmete girmesinler. İnsanların evde dura dura psikolojileri de bozuldu diye düşünüyorum artık. Şu süreçler geçse inşallah bir an önce özgürlüğümüze kavuşsak. Sizler gibi ben de dua edenlerdenim. Meğer ne kadar kıymetliymiş dediğimiz o günlerimizi arıyoruz artık. Umut dolu güzel gelişmeler oluyor. Dilerim en kısa zamanda gerçekleşsin ve özgürlüğümüze kavuşalım diyorum. Çünkü sevdiklerimizin sağlığı ve bizim sağlığımız sınanıyor ki sağlık ne kadar önemliymiş dedirtti bu dönem bize. Su yolunu buluyor arkadaşlar sağlığımız yerindeyse. Önemli olan sağlık. Yarınlardan umudunuzu kesmeyin. Dün sınavımız vardı, bugün var, yarın yine olacak sınavlarımız. Ve bununla alakalı olarak ben diyorum ki arkadaşlar, yani bir insanın en büyük ayakta tutabilecek güç alabildiği tek nokta umudu. Gardımızı düşürürsek yarınlardan yani umudumuzu yitirirsek hiçbir anlamı kalmaz. Sınavlarımız olmaya devam edecek. Önemli olan yarınlardan umudumuzu kesmeyip gerçekten umut dolu yarınlar diliyorum her birinize. Rabbim de kalbinizde biriktirdiğiniz o güzelliklerin karşılığını versin diyorum. İnşallah kendinize çok iyi bakın. Videomun da sonuna geldim. Başta sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Yani sağlık, sağlık, sağlık dedirtirdi bu dönem bize. Her şeyden önce sağlık gerçekten. Sevdiklerimiz sağ ise, bizim canımız sağ ise var olan sorunlara umutla yarınlara sarılarak aşabilecek olduğunuzu, sınavlarımızı verebilecek olduğumuzu, evet canımız acıyacak belki bedeller ödeyeceğiz ama bugünler geçecek. Önemli olan sağlık. Başta sağlıklı kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.